Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayva tatlısı hazırladım. Kış bitmeden sizlerin de hiç olmazsa bir kez hazırlamasını tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi çok leziz bir tatlı oldu. 1 kilogram ayva kullandım. Bir tanesi kesil ziyan oldu diyebilirim. Bir kabın içine 1,5-1 litre kadar su, ayvalarınızın miktarına göre yarım limon suyunu ekleyip soyduğumuz ayvaları, temizlediğimiz ayvaları içine koyacağız kararmaması için. Ekmek ayvası tercih ederseniz tatlınız çok daha lezzetli olur. Ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ayrı bir kaba biriktiriyoruz. Kıvam vermesi için onları şerbetin içine atacağız. Ortasını şöyle temizleyip suyun içine koyuyoruz. Kararmaması için. Çekirdekleri kontrol ederek koyun. Bazıları kararmış oluyor. Gördüğünüz gibi ortalarını oyup çıkardım. Çekirdeklerini biriktirdim. Kızamık şekeri kullandım ben renk vermesi için. 200 gram kadar suyun içine koydum. Yarım litre suyun içine koydum. Birer yemek kaşığı ayvaların ortasına şeker koyalım. Benimki tatlı kaşığından büyük bir kaşıktı. Onun için 1,5 koydum. Siz yemek kaşığı ile bir tane koyabilirsiniz. Bir tane çubuk tarçını ortadan kırıp, kıramazsanız bütün de koyabilirsiniz. Aroması çıkar yine de. Karanfillerim var. Bunlar isteğe bağlı olarak, eğer seviyorsanız daha çok, sevmiyorsanız çok az koyabilirsiniz. Çekirdeklerini de gördüğünüz gibi suyun içine serpiştiriyorum. Çok güzel kıvam veriyor, jel yapıyor. Suyun içine koyduğum kızamık şekerleri yumuşadı. Onları parçalara ayırıp ayvaların üzerine de birer parça koydum. Fazla olanları da suyun içine koydum. Çok güzel renk verdi. Sizlere de tavsiye ederim. Hiç boya kullanmanıza, gıda boyası da olsa gerek yok. Alternatifi varsa tabii ki. Gördüğünüz gibi çok çabuk ufalandı. Önce bütünken kırmaya çalıştım. Hiç gerek yokmuş. Suyun içinde kalınca gördüğünüz gibi yumuşacık hemen ayrılıverdi. Ocağın üzerine koymaya hazır. Kaynamaya başladıktan sonra altını biraz kısın. En az 1 saat pişirin. Ama bir yandan da arada kontrol edin. Suyunu çok çekmiş olabilir. Ya da daha yavaşa almanız gerekebilir. Bunları kontrol ederek kendiniz karar verin. Arada kapağını azıcık yarımda bıraktım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvam aldı. Rengi çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi reçel kıvamında oldu şerbet. Yani istediğimiz kıvam bu. Kaşıkla üzerinden alıp ayvaların orta kısımlarına, üzerlerine gezdirirsek çok daha güzel olur. Çok daha lezzetli olur. Arada bu işlemi yapın. Şerbet koyulaşmaya başladıktan sonra. Siz yapacağınız tencereye suyu koyarken ayvaların yarısına kadar suyu koysanız yeterli. Ortasına birer yemek kaşığı şeker, renk vermesi için kızamık şekeri de koymanız yeterli. Evet, tatlımız hazır. Servis tabağına alabiliriz. Soğuduktan sonra artık servisimize hazır. Kaymak olmadan olmaz. Orta kısımlarına birer tatlı kaşığı kaymakla çok güzel oldu. Afiyet olsun. Sizler de denemek isterseniz
Kendi Mutfağında Şef bloğundan ayrıntılı tarifine ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında yine ayrıntılı tarifini bulabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.